Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde gelişimi durmuş, gördüğünüz gibi yaprakları artık solmaya başlamış ve kökleri aktif olmayan, hiç neredeyse kökü kalmamış bir orkidem var. Eğer sizlerin de orkidelerinizin kökleri çürümüş ya da sadece hava kökleri kalmışsa ya da hiç kökü kalmamışsa bunu su kültürü yaparak kurtarabiliriz. Fakat bu su kültürünü çok farklı bir şekilde yapacağız. Yeterli kökleri olmadığı için bugün ip bağlama tekniği ile orkidelerimize nasıl su kültürü uygulayabiliriz bundan sizlere bahsedeceğim. Bunun için elimizde bir ip olması gerekiyor. Bu ip herhangi bir örgü ipi de olabilir ya da benim şu anda bakın kullandığım gibi bir ip de olabilir. Önemli olan ipin kalın ve suyu emebilmesi gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken orkidemizin köklerine, herhangi bir köküne bakın, çok fazla sıkmadan ipi bu şekilde bağlayacağım. Sizlerin orkidelerinde sadece hava kökleri varsa hava köklerine bağlayarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da eğer orkidenizin çürümüş, artık böyle keseceğiniz kökleri varsa kesinlikle tam kesmeden orkidenin kökünü bu şekilde ip bağlayabilirsiniz. Bu yöntem gerçekten çok güzel sonuç veren bir yöntem. Çünkü orkidenin kökleri suya değmediği için bu şekilde sürekli orkide köklerinin nemli kalmasını sağlayarak orkidemizin gelişim göstermesine yardımcı olacaktır. Sizlerin orkide köklerini isterseniz kaç tane varsa bağlayabilirsiniz. Ben sadece 2 tane köküne bağlayacağım bu işlemi uygulayarak. Çünkü tek başına bir tanesi yeterli olmayacaktır. İpin biraz daha kalın olması gerekiyor. Bakın görüyorsunuz, bağladım fakat çok fazla sıkmamak gerekiyor. Eğer çok sıkarsak zaten var olan kökü de maalesef çürümesine sebep olmuş oluruz. Bakın şimdi hemen diğer köküne bağlıyorum. Bu bağladığım kök neredeyse hiç kalmamış, tamamıyla çürümüş bir kök. Yine de bakın oradan orkidenin gelişimini sağlayabilmesi için bu ipi bağlıyorum. Evet, bu şekilde bağladım ve şimdi bunu bardağın içerisine koyacağım. Bu şekilde ip ile su kültürü yapacaksanız dikkat etmemiz gereken 4 önemli püf nokta var. Videonun ilerleyen kısımlarında sizlere özellikle ne kadar suda kalması gerektiği ile ilgili ve suyunun hangi sık aralıklarla değişmesi gerektiği ile ilgili ve besin noktasına da değineceğim. Bakın bu şekilde bardağın içerisine koydum. Gördüğünüz gibi bu işlemi uygularken kesinlikle sadece ip suya değiyor. Tabii benim ipim biraz uzun oldu. O yüzden şu şekilde bakın, boyu biraz uzun olduğu için biraz ucundan keseceğim. Çünkü çok fazla uzun olmasına gerek yok. Ve kestiğim bu iplerin de ucundan bağlayarak ikisinin birlikte daha rahat bir şekilde suyu çekmesini sağlayacağız. Burada dikkat etmeniz gereken, bir bardağın içerisine sadece 2 parmak kalınlığında su koydum. Bakın çok fazla su koymuyorum. Kesinlikle su kültürü uygularken orkidenin gövdesinin suya değmemesi gerekiyor. Hiç kökü yoksa da ya da kökleri varsa da bakın bu şekilde sadece ip suyun içerisine değiyor. Zaten ip suyu yavaş yavaş emerek orkidenin gelişim göstermesini sağlayacaktır. Evet, bakın bu şekilde ve bunu mutlaka bol ışık alan bir yere koyacağım, konumlandıracağım ve gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım ve aynı zamanda bu süreçte neler yaptığımı da sizlere anlatacağım.
Evet, aradan tam 80 gün geçti ve orkidemdeki değişimleri ve gelişimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, solgun ve yumuşak olan yaprakların yerine görüyorsunuz yeni yapraklar çıkmaya başladı. Ve özellikle videonun başında izlediyseniz neredeyse hiç kökü yoktu. Ve şu anda bakın 7 tane yeni kökü çıktı. Ve normalde ekim için her bir kökün uzunluğunun en az 4-5 santim olması gerekiyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi kökler gayet 4-5 santimden daha da uzun. Ve en az yine 4 tane köke sahip olması gerekiyor. Ve biz bunu şu anda normal bir saksıya ekebiliriz. Şimdi sizlere özellikle su kültürü yaparken bu şekilde başarılı bir sonuç elde etmek istiyorsanız tabii ki dikkat etmemiz gereken noktalar var. Su kültürü yaparken nelere dikkat ettim? Kesinlikle bol aydınlık olan, yani bol gün ışığı alacak bir yere konumlandırdım. Bu en önemli püf noktamız. İkinci önemli püf nokta, kesinlikle yerini değiştirmedim. Çünkü yerini değiştirdiğiniz zaman da maalesef orkidelerdeki gelişim durabiliyor. Eğer bir yere koyduysanız ve orayı sevdiyse orkideniz, kesinlikle yerini değiştirmeyin. Üçüncüsü ise kesinlikle suyunu sık sık değiştirmedim. Yani eğer suyunda herhangi bir koku ya da yosunlanma yoksa kesinlikle suyunu değiştirmeyin. Suyu bittikçe, eksildikçe orkideyi rahatsız etmeden, yerinden oynatmadan hemen bardak kenarından su verebilirsiniz. Ve burada dikkat etmeniz gereken oda sıcaklığında bir su olması gerekiyor. Kesinlikle soğuk su olmaması gerekiyor. İçme suyunu ekleyebilirsiniz. Ve diğer önemli nokta ise, bu bana sıkça sorulan bir soru, besin durumu. Ben bu orkideye neredeyse hiç besin vermedim. Yani eğer orkidelerinize sıvı bitki besinleri verecekseniz, bu şekilde su kültürü uyguladığınız orkidelere muz kabuğu suyu ya da pirinç suyu verebilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken, bu sıvı bitki besinlerini verirken sadece 2-3 saatliğini vermeniz gerekiyor. 2-3 saatte orkideleriniz bu sıvı bitki besinlerini aldıktan sonra suyu mutlaka temiz su ile değiştirmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde orkideniz zaten bakın hem bu şekilde yeni kökler çıkaracaktır ve de yeni yapraklar ve daha canlı yapraklar çıkaracaktır. Ve her bir kökün uzunluğu 4 santim 5 santime gelmiş ise ve en az 4 kökü varsa artık ekim için hazır demektir. Ben bu videoda ekimini göstermedim, fakat bunun ekimini de sizlerle tekrar başka bir videoda paylaşacağım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğeniyorsanız eğer bana beğeniler yaparak destek olabilirsiniz. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Ve bu yöntemleri deniyorsanız mutlaka yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ve böylelikle diğer kullanıcılar da fikir edinmiş olurlar. Ve videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Beni Instagram adresinden takip etmek istiyorsanız hemen aşağıya adresimi koyuyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.